Miyav. Miyav. Evet arkadaşlar, Vasfi ödüle doymuyor. Yine bir ödül aldık. Felis ödüllerinde dijital bölümde birinciliği kimselere kaptırmadık. Bu ödül hepimizin öğrenmeye, öğretmeye devam. Sağ olun, var. Artık işimize geri dönelim. Bu hafta eldiven kullanmayacağım. Oğlum ellerim böyle oldu, bir şey olur mu? Vazgeçtim eldiven kullanmaktan. Şöyle 2 tane telim var. Bakın görüyorsunuz. Bu teller nikel ve titanyumdan yapılmış. Şimdi ben bu telleri bozacağım. Daha doğrusu bunlar bir yay şu anda. Bakın görüyorsunuz. Ben bunları bozuyorum. Böyle karışık kuruşuk bir hale sokacağım. Evet. Bunu da şey vardı ya, su bulan adam, biliyor musunuz onu? Bakın efendim, ben bir şey yapmıyorum. Bakın su, ben bir şey yapmıyorum. Şimdi ben bu telleri bozdum. Gelin bu telleri eski haline getirelim. Bence kimse yapamaz bunu. İddia ediyorum. Yapabilir misin? Sen yapabilir misin? Eren abi, Zeynep, beceremezsin değil mi? Kolay değil çünkü. Bunları eski haline getirmek kolay değil. Güç ister. Hadi gücü geçtim. Bir sanat, bir düzgün bir hale. Bu çok düzgündü bunlar. Yüzük gibiydi. Ne yaptım? Bozdum. Ama biri kalktı bana dedi ki ben bunları dedi eski haline getiririm. Kimdi o biliyor musunuz? Bilimin ta kendisi. Evet arkadaşlar, bugün bu telleri eski haline geri getireceğiz. Malzemeler. Oğlum ellerim böyle oldu, bir şey olur mu? Ha? Malzemeler. Nitinol tel, beher, sıcak su. Arkadaşlar bu teller nitinol tel. Nitinol tel nedir? Nikelle titanyumun karışımından oluşan hafızalı bir tel. Bu telin kendi hafızası var. Ne kadar bozarsak bozalım diyor ki ben eski halime geri gelirim. Bu tel William Buhler ve Frederick Wang tarafından 1959 yılında keşfedilmiş. Bu iki bilim adamından bir tanesi olan Buhler aslında daha böyle sağlam bir roket başlığı yapmak istiyormuş. Bunlar bir gün toplantı yapmışlar bulundukları şirkette ve bu bir akordeon halinde tel getirmiş. Hadi demiş, bu teli demiş bakalım bükebilecek misiniz? İnsanlar uğraşmışlar, evirmişler, kıvırmışlar, teli bir şey yapmaya çalışmışlar. Sonra bir tanesi çakmak yakmış. Pa! Tel patlamış. Adam da patlamış ve şaka şaka. Kötü şaka. Evet, kimseye bir şey olmamış. Bu tel ne olmuş biliyor musunuz? Bu akordeon halindeki tel. Hani bunlar bükmüşlerdi ya o teli. Tekrardan o akordeon haline geri dönmüş arkadaşlar. Tabii ki onlar da bu durumdan faydalanmışlar. Demişler ki biz bunu birçok yerde kullanırız. Ama o iş o kadar kolay olmamış. 10 sene sonra ancak bir yerlerde kullanabilmeye başlamışlar. Çünkü titanyum çok pahalı. Bugün de pahalı. Titanyumu biliyorsunuz birçok alanda kullanılıyor. Efendime söyleyeyim, yüzüklerde kullanılıyor. Kozmetikte kullanılıyor. Mesela güneş kremlerinin içerisinde titanyum var. Çünkü titanyumun ultraviyole ışınları yansıtma özelliği var arkadaşlar. Bu yüzden kremlerin içine konuyor bunlar. Onun yanı sıra diş protezlerinde kullanılıyor. İmplant. Çünkü neden? Çok hafif ama çok sağlam bir metal arkadaşlar. Aynı zamanda boya pigmentlerinde de kullanılıyor. BASF'nin Polyagam denen bir ürünü var. Bunlar otomotiv sektöründe boyalarda kullanılıyor arkadaşlar ve UV ışınlarını yansıtıyor. Özellikle bu siyah arabalarda çok işe yarıyor. Normalde siyah arabalar biliyorsunuz sıcağı absorbe eder. Bu onları yansıtıyor. Evet. Şimdi gelin lafı daha fazla uzatmayayım ve bu telleri eski haline geri getirelim. Şimdi bu teli sıcak suyun içerisine batıracağım ve bakalım ne olacak. Beherimde kaynar suyum var arkadaşlar ve telimi bırakıyorum. O da ne? Gördünüz mü? Eski haline geri geldi. Diğer telimi atıyorum. Bakın, hile yok. Burada yok. İzle ve gör. Tata! Bir daha yapayım. Sizin için bir daha yapıyorum. Her halükarda eski haline geri dönüyor. Evet. Peki nedir bu telin olayı? Öncelikle geri dönüşümlü katı faz transformasyonundan oluşuyor arkadaşlar. Bu telin 4 tane fazı var. İlk fazı ana faz. Yüksek sıcaklıklarda austenit denilen kübik kristal yapıda bulunurken düşük sıcaklıklarda martensit denilen klinik kristal bir yapıda bulunuyor. Bunun yüksek sıcaklıktaki hali, yani buna hafıza verilen hali 500 derece civarındadır bu. Bu metalin ilk halini, yani ana fazını, austenit fazını bize anlatıyor. Bu sıcaklık değişimleri sırasında bu faz değişimleri oluyor arkadaşlar. İlk başta şöyle göstereyim. Bakın.
Bu birinci faz. Yani ana faz. Austenit faz. Daha sonra austenit dönüşüm, martensit başlangıç ve martensit oluşum diye birbirinden ayrılıyor. 500 derecede bu tel akışkan bir hale geliyor arkadaşlar. Normal bir metalden 10 kat daha fazla. Zaten metaller çok akışkan değil ama akışkan olanlar da var, civa gibi. Çok akışkan değil ama o haldeyken inanılmaz bir akışkanlığa sahip oluyor. Ve bu değişimler sırasında mesela şimdi bir faz değişimini yavaşça görelim. Şu anda martensit ana fazda bu. Suya batırıyorum. Dönüşüm başlıyor, görüyor musunuz? Şöyle yavaşça indireyim. Sıcaklık arttıkça bu austenit hale, austenit faza geri dönüyor. Evet. Bu değişimler 20 derece ile 50 derece arasında meydana geliyor. Yani 50 de demeyeyim, 54. Çünkü 50'de denedik, az evvel dönüşmedi. 54 derece civarında, 55 derece civarında bu sonuçları elde edebiliyoruz arkadaşlar. Günlük hayatta da kullanımı oldukça yaygın arkadaşlar. Mesela ısı motorlarında kullanılıyor, köprü yapımında kullanılıyor, efendime söyleyeyim sensörlerde kullanılıyor, ısı sensörlerinde, optik sabitleyicilerde kullanılıyor, cep telefonlarında. Bunun dışında diş tellerinde kullanılıyor ve çok daha önemlisi, yani en azından benim için kalbe takılan stentlerde kullanılıyor arkadaşlar. Tıkalı damara yerleştirildiğinde vücut ısısıyla beraber genişliyor ve o tıkalı damarın açılmasına sebep oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani şu tel, şu buluş belki de bir insanın hayatını kurtarıyor. Evet, hafızalı metallerden bu kadar bahsettiysek sorumuzu soralım. Bakalım doğru anlamış mıyız? Soru. Deneyde bahsettiğimiz sıcaklık değiştikçe kristal yapıda gözlemlenen fazlardan hangisi ana fazdır? A. Austenit, B. Martensit. Bu haftada üstün hafızalı metal teknolojisini inceledik. Efendime söyleyeyim titanyumu öğrendik. Kullanım alanlarını öğrendik. Netinol teli öğrendik ve şaşırdık. Şaşırmaya devam ediyoruz. Eğer her hafta şaşıralım diyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. In the heat of the night, we could get lost in all the lights and sounds. Austenit. Anafaz austenit. Sıcak olduğu kısım aslında yani.